Savaşın gölgesinde dünyayı gezmek. Manipülasyon savaşı var ki sosyal medyada, dijitalde, fizikide, ekonomik. O dedim Müslüman ve benim yemeğime zehir katabilir. Afrika'ya gitsen iç savaşlar, mücadeleler, tehlike. Adamlar dünyanın en değerli madenlerinin üzerinde birbirlerini kıyıyorlar. Dünya artık savaşa doğru gidiyor. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. İnsanın akıl melekelerini yitirmemesi için kendini tabiata atması gerekiyor sanırım. İnterneti kapatıp böyle kendini dağlara taşlara vurması gerekiyor ki günümüz bu çılgınlıklarını görmesin, ki görmemek ne işe yarayacak değil mi? Haklısınız. Veyahut da kendini bir miktar koruyabilsin bu savaşlardan, bu kavgalardan, bu gürültülerden. Konumuz savaşın gölgesinde dünyayı gezmek. Savaşan ülke vatandaşları hakkında biraz yorumum olacak size. Son birkaç zamandır yaşadığım birkaç tecrübe var. Onları da aktarmak istiyorum. Kendimi bir tabiata attım. Dedim ki yeşil biraz insanı rahatlatır. Hem de duygularımı, düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Beni tanımayanlar için ben Melih. Dünyayı gezen bir Türk genciyim, gezginim. Gezdiğim yerleri, gördüğüm şeyleri, hislerimi de sizinle paylaşıyorum. Arkadaşlar malumunuz dünya artık savaşa doğru gidiyor. Dünyanın her yerinde savaşlar patlak verdi. Ve maalesef delirmiş insanlar ülkelerin başında ve ağızlarından çıkan birkaç kelimeyle binlerce, yüz binlerce insan ölüyor. Ve bu savaşın gölgesinde dünyanın en güzel yerinde de olsanız, eğer insansanız, eğer bir vicdanınız varsa kayıtsız, duyarsız kalamıyorsun. Canım sıkılıyor. Çok güzel yerler görüyorum. Çok güzel yemekler tadıyorum. Çok güzel kültürler, çok güzel insanlar tanıyorum. Ama bir yandan da dünyanın bir yerinde yine bir patlak veriyor savaşlar, zulüm var. Amerika, İsrail kafasına uyduğu gibi demokrasi adı altında, biz kendimizi savunuyoruz adı altında, önleyici tedbir adı altında başka ülkeleri işgal ediyor, saldırıyor. Eğer menfaatine aykırı ne varsa yerle bir etmeye çalışıyor. Gerçekten akıl kârı değil. Ve bu ülkenin insanları elini kolunu sallayarak güçlü pasaportlarıyla dünyanın her yerine gidiyorlar, geziyorlar, keyifler yapıyorlar, partiliyorlar, gün batımları, yemekler ve gariban halk da hayat mücadelesi veriyor, ekonomik savaş veriyor, fiziki savaş veriyor, ayakta kalmaya çalışıyor. Ya evet biliyoruz dünya adil değil. Zengin zenginleşiyor, fakir fakirleşiyor. Ama bugün ben ne düşündüm biliyor musunuz? Bunun yanında iyilik yolunda emin adımlarla gidiyor, kötüyse kötülüğünü hunharca besliyor. Kötülük adı altında aklına gelen, menfaatine uyan her şeyi yapıyor. Yani iyiye de iyileşiyor. Kötü daha da kötüleşiyor, daha da hırçınlaşıyor. Biraz doldum kusura bakmayın. Çünkü bence gezgin olmak, seyyah olmak sadece bir ülkenin en güzel yerlerini göstermek, en lezzetli yemeklerini yemek değil. Gezgin olmak biraz dünyayı yorumlamak, olup biteni aktarmak. Bugün ben size bunu yapmaya çalışacağım. Geçtiğimiz günlerde İsrailli bir gezginle şöyle bir anım oldu. Paylaşımlı hostellerde kalıyorum. Orada bir grup arkadaş edindim. Arkadaşlar dedi ki bu akşam yemek yiyelim. Sonra bir çocuk hostelde bizi duydu. Dedi ki ya ben de katılabilir miyim? Katıl dedik. Sohbeti açtık. Çocuk İsrailliymiş. Bu arada tanışma aşamamızda o bana bir şeyler soruyor. Ben hayatımla alakalı diyorum ki işte ben şu anda gezginim, eski bir polisim. Ben bu şekilde söylüyorum. Ben de biliyorum ki İsrailler önce askerliklerini yapar 2 yıl. Sonra dünyanın her yerine yayılırlar. Dünyanın her yerine giderler. Özellikle Arjantin, Patagonya'sında birçok İsrailli görmüştüm. Hepsi o kafa mental yorgunluğunu, ki yaptığı işleri biliyorsunuz yani Siyonizme hizmet ediyorlar. Zulme hizmet ediyorlar. Sen de askerliğini yaptın mı dedim. Yok dedi. Ben de sağlık problemlerimden dolayı askerliğimi yapamadım. Eyvallah dedim. Bir restorana gittik. Restoranda yemeğimizi yedik. O tabii ki İsrail hakkında konuşmak istiyor. Ya bu bir vatan sevgisi değil. Gerçekten ırkçılık ve bana bu olan olaylarla alakalı fikrimi sorduğunda ben dedim ki tabii ki desteklemiyorum. Yani İsrail'in yaptığı bir zulüm. Kadınları ve çocukları öldürüyor. Bu bir savaş değil dedim yani. Bu soykırım. Ondan sonra bu kendini izah etmeye çalışıyor. Böyle sakin sakin diyor ki işte biz diyor evimizden kovulduk. Ya zulmünü haklı çıkartmaya çalışıyor. Ya arkadaş kötü davasına bu kadar sahip çıkarken iyilerin sessiz kalması kabul edilebilir bir şey değil. Belki söyleyeceğimiz birkaç kelime var. Belki yapacağımız bir yorum var. Belki bunları yapan insanları desteklememiz gerekiyor. Ama herkesin yapabileceği bir şey var.
Yani onlar nasıl zulüm etrafında bir olabiliyorsa bence iyi insanlar da iyilik etrafında bir olmalı, bir bütün olmalı. Çünkü hep sosyal medyada pompalıyorlar bireyselliği, yalnızlığı. Çünkü bireysel insan çok kolay yönetilir. Bireysel insan çok kolay harcattırılır. Parası cebinden alınır. Birlik duygusu olmadığı için çok kolay yönlendirilir. O yüzden işte bazen insanlar komünite olmaya karşı çıkıyorlar ama bu önemli bir şey. Aile, toplum, bunların birliği, bunların beraber hareket etmesi önemli bir şey. Muhafaza etmek bir şeyleri güzel bir şey. Bunlar hep bize kötü olarak enjekte edildi. Aman muhafaza etmeyelim, muhafazakar olmasın. İyi olan her şey muhafaza edilebilir. Nacizane fikrim. Tabii ki eleştiriye açığız. Tabii ki değiştirmemiz gereken, kendimizi yenilememiz gereken birçok şeyimiz var. Ama görüyorum ki dünyayı gezen İsrailliler kendi davalarına sıkı sıkı bağlanmış. Ve bazen Türklerle karşılaşıyorum. Ben diyor Türk sesi duyunca işte görmemezlikten geliyorum diyorum. Türk görünce görmemezlikten geliyorum diyor. Bunu övünerek söylüyor. Ya abicim senin medeniyetin, örfün binlerce yıldır devam etmiş. Eleştirebilirsin ama kabuğunu beğenmemek nedir ya? Ama kendi insana yukarıdan bakmak nedir ya? Yaşadığın tecrübeleri bütün bir topluma mal etmek nedir? Aşırı genelleme yapmak nedir? Ve farklı farklı milletten insanlar yurt dışında gezerken böyle oluyorlar. Bir problemleri olduğunda birbirini destekliyorlar. Ya biz de olalım. Bu kötü bir şey değil. Bunları gördükçe dedim ki bugün kayda girmeli. İçini dök, içini paylaş. Elbet bir yerlerde yankı bulacaktır. Belki izleyen genç bir arkadaşımız, belki bu tarzda şeylere maruz kalan insanlar, dur kardeşim ya. Bizim kadim bilgeliklerimiz var. Bizim çok güzel örfümüz, adetimiz, geleneklerimiz, saygımız, sevgimiz var. Biz bunları iyi yönde kullanabilirsek hem kendimize hem insanlığa çok güzel şeyler katabiliriz. Konuyu çok da dallandırmak istemiyorum. Neticesinde bu İsrailli arkadaş ertesi gün tekrardan bize katılmak istedi. Ve yanıma yaklaştı. Sohbet etmeyi de seviyor bu konularda filan. Ve bana dedi ki ya Mehmet dedi dün gittiğimiz restorana gitmeyelim. Neden dedim? O dedi Müslüman ve benim yemeğime zehir katabilir. Arkadaşlar kafaya düşünebiliyor musunuz? Bu insanlar bu kafayla, bu komplo teorileriyle dünyayı geziyorlar. Yani hani bir insanın fikri neyse zikri odur derler ya. Aynı kafa. Ve dedim ki ya sen gerçekten buna inanıyor musun? Arkadaşlar falan böyle şaşırdık. Paranoya yani bildiğiniz paranoya. Artık ülkesinde ne yaptıysa ki biraz sohbet ettikten sonra birkaç gün geçtikten sonra dedi ki ben size yalan söyledim. Ben normalde askerliğimi yapmıştım ama korktum, kaygılandım. Asker olduğumu söylemek istemedim dedi. Ulan zaten biliyoruz hepiniz önce askerlik yapıyorsunuz. Sonra dünyanın her yerine gidip seyahat ediyorsunuz, geziyorsunuz, bilgi topluyorsunuz. Gittikleri yerlerde iş fikirlerini kovalıyorlar. Oradan bir şeyler öğrenmeye, almaya çalışıyorlar. Kendi ülkelerindeki şeyleri aktarmaya çalışıyorlar. Ya dedim ki biz ne kadar masumane geziyormuşuz ya. Yani biz dedim bir misyoner gibi gezmiyoruz. Ben bir misyoner gibi gezmiyorum. İnancımı yayayım, kültürümü yayayım. Neysek oyuz. Yani elimden neyse bir temsiliyetim var ama temsil olmak için bir temsiliyet değil. Ben olduğum için bir temsiliyet bu. İyi bir insan olmaya çalışıyorum. Ki bu İsrailli benim ahlakımı test etmeye çalıştı. Yemek yendikten sonra para ödenme kısmına geldi. Şimdi adamlar benim suyumu yazmamış hesaba. Ben de dedim ki işte suyumu yazmamışlar dedim. Kendi aramızda konuşuyoruz. Sonra İsrailli bana dedi ki ya dedi eğer dedi fark etmeseydiler dedi söyler miydin? Dedim zaten fark etmediler ki zaten ben söyledim. Güya hani benim ahlaki değerlerimi, inanç değerlerimi, temellerimi test ediyor. O yüzden bana böyle bir soru soruyor. Bunu net bir şekilde anlıyorum. Çocuğun yaşı biraz küçüktü. Kendisini akıllı zannediyor ama ne yapmak istediğini, ne söylemek istediğini çok net bir şekilde gördüm, hissettim. Ve velhasıl şimdi ise İran Savaşı. Ben bir gezi kanalıyım. Yani politikayla pek işim olmaz. Ama bahsettiğim konular da insani konular, ahlaki değerler. Ve gezginlerin pek de aslında bahsetmek istemediği konular. Ama içimde beni rahatsız eden bir şey var. Bugün konuşma ihtiyacı duydum. Şöyle biraz internetten de araştırdım. Ya yapay zekaya soruyorsun. Yapay zeka da onların elinde. Öyle bir manipülasyon savaşı var ki sosyal medyada, dijitalde, fizikide, ekonomik yani bu kökten bir savaş. Birbirlerini yıpratmak için insanlar kendileri zulümlerini haklı göstermek için bütün materyalleri kullanıyorlar. Biz de var olalım arkadaşlar. Biz de bunları dijitalde isterse onların platformu olsun, dijitalde biz de varız diyerek veyahut da bu gibi düşünceleri destekleyerek, yorum yaparak, başka insanların önüne de çıkartarak biz de bence var olmalıyız. Ben bunu gezdiğim yerleri göstererek, gittiğim yerleri tanıtarak, anlatarak yapmak istiyorum. Ben bunu
seyahat etmenin güzelliğini insanlara, ülkemizdeki insanlara göstererek yapmak istiyorum. Lütfen imkanı olan seyahat etsin. Lütfen eğer imkanı olup belki enerjisi olmaz, çocuklarını seyahat etmeye teşvik etsin. Bakın geçtiğimiz günlerde bir harita gördüm kaldığım hostelde. Bir dünya haritası, dünya haritasının yan tarafına bir pin koymuşlar, bir iğne koymuşlar. Herkes kendi gittiği ülkeyi böyle işaretliyor. Avrupa'da tabiri caizse iğne koyacak yer kalmamış. İğne boşluğu kadar yer kalmamış. O kadar çok iğne koymuşlar ki böyle artık Türkiye'ye baktım. Benimle beraber 2-3 kişi seyahat etmiş. İsrail'e baktım. Küçücük ülke, birçok pin var. Yine Amerika'dan bakıyorsun, birçok oraya da pin koymuşlar, iğne koymuşlar. Dedim ki ne kadar az seyahat ediyoruz ya. Nelerle boğuşuyoruz? Ekonomik krizler, politik krizler. Biz bunlarla boğuşurken öteki adam dünyayı geziyor. Kafa açılıyor. İş fikirleri, inançlar, felsefe, okumak, kendini geliştirmek, gittiği yerlerden bir şeyler almak. Yani kendini geliştiriyor, kendini bir yerde aşıyor. O yüzden değerli büyüğüm, yaşıtım, kardeşim, dostum, arkadaşım, imkanın varsa lütfen şu dünyayı gez, gör ve gezerken de kendi ülkenden hikaye anlat. Ben seyahat ederken aslında bir ülkeyi gezmiyorum. Ben seyahat ederken dünyayı geziyorum. Neden biliyor musun? Gittiğim ülkelerde farklı ülkenin insanlarıyla tanışıyorum. Onlar kendi ülkelerinden bahsediyorlar. Kendi inançlarından, kültürlerinden bahsediyorlar. Ben de onlara kendi inancımdan, kendi kültürümden, örfümden, adetimden bahsediyorum. Hatta ülkemin reklamını yapıyorum. Diyorum ki ya suni ülkeler bile kendi reklamlarını öyle bir yapıyor ki zannedersin cennetteler. Ya halbuki suni ne bir tabiatı var, ne bir kültürü var, ne bir yemek kültürü var. Ya bizde ise her şey fışkırıyor. Tanıtımını, reklamını yapamıyoruz. Kendi aramızda tartışıyoruz. Cağ kebabı senin mi? Cağ kebabı benim mi? Kendi kendimizi yiyoruz. Yok o diyor, sağcısı diyor ben ülkemi senden daha çok seviyorum. Öteki solcusu diyor ben ülkemi senden daha çok seviyorum. Arkadaş duygusal milletiz. Hepimiz ülkemizi çok seviyoruz. Ama birbirimizi yemenin, birbirimize saldırmanın, birbirimizi aşağı çekmenin bir anlamı yok. Kendimizi bence dışarı karşı savunmalıyız. Kendimizin reklamını dışarı karşı yapmalıyız. Dediğim gibi ben bunu elimden geldiğince bu vasıtayla yapmaya çalışıyorum ve siz de bunun bir parçasısınız. Siz beğenerek, hype yaparak, yorum yaparak beni başka insanların önüne çıkartıyorsunuz. Ve ben seyahat ettikçe bu bir çığ etkisi gibi büyüyecek. Farklı insanlara ulaşacağım. Kitlemi arttırıp bu hikayeyi, içimizdekileri dışarı aktarmaya çalışacağım. Kendimi hep geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü bakıyorum ki savaşı çıkartan insanların, ülkelerinin vatandaşları kendilerini geliştiriyorlar, okuyorlar, spor yapıyorlar, felsefeyle, inançla, spiritüelizmle ilgileniyorlar. Ruhlarını beslemeye çalışıyorlar. Hindistan'a gidiyorum, bakıyorum Avrupalılar, Amerikalılar orada Hindistan'ın, Hinduizm kadim bilgeliklerini öğrenmeye çalışıyor. Sessizlik inzivalarına giriyor. Resmen oruç tutuyor. Ve neticesinde oranın bilgisinden bilgilenip hayatını daha huzurlu bir şekilde ilerletmeye, idame ettirmeye çalışıyor. Ya bu elimizde çoğu veri var, elimizde çoğu done var. Sadece bunları kullanmamız gerekiyor. Ben bu insanları gördükçe diyorum ki Melih daha çok çalış, sporunu yap, kendini geliştir ve insanlara ilham olmak için değil de olabiliyorsan ilham ol. Umudunu yitirmiş insanlar dolu etrafımızda. Her gün bana mesaj çekiyor adam. Melih intihar etmek istiyorum. Melih kariyerimi değiştirmek istiyorum. Melih dünyayı gezmek istiyorum. Melih mutlu değilim. Her gün birkaç tane insan sosyal medyadan bana bunu mesaj olarak çekiyor. Hiçbir şey sağlığımızdan, hayatımızdan önemli değil. Yani ben üzülüyorum. Eski meslektaşlarıma bakıyorum 4-5 günde bir polis intihar ediyor. Ailesi okutuyor. Diyor ki aha işte onu meslek sahibi yaptım. Huzuruna çok bakmıyor. Veyahut da mutlu mu değil mi diyor bakmıyor. Kafasında oturtmuş olduğu bir şey var. Meslek sahibi olsun da ne olursa olsun. Öyle değil. Yani seveceği bir mesleği yapsın. Yine ülkesini sever. Yapabileceği bir mesleği, kaldırabileceği bir mesleği yapsın. Veyahut da yaşayabileceği bir yerde yaşasın. Eğer huzursuzsa, mutsuzsa zaten ne kendisine faydası olur, ne ailesine, ne ülkesine faydası olur. Ne de insanlığa faydası olur. Ben böyle görünce çok üzülüyorum. Aileler bazen basma kalıp düşüncelerle hareket ediyor. Veyahut da seyahat etmeye başıboş bir şekilde savrulmak olarak bakıyor. Çok gezenin ayağına pislik bulaşır diyor. Bakıyorsun dünyanın farklı yerinde aileler çocuklarına bir bütçe ayırıyor. Diyor ki evlat ben sana şöyle bir bütçe ayırdım. Sen de gezmenin, seyahat etmenin tadına var. Ola ki bir gün yuva kurarsın, çocuğun olur. Sen de ona öyle bir bütçe ayırırsın. Sen de onun seyahat etmesine yardımcı olursun. Bakıyorum Alman arkadaş liseyi bitirmiş. Diyor ki üniversiteye gitmeden önce kendime
6 aylık bir süre tanıdım. Ailesi tabii ki destekliyor ve dünyayı geziyor. Ya biliyorum, şimdi diyeceksiniz ki ya Melih, bizim ülkemizdeki imkanlar öyle mi? Allah aşkına bir gerçekçi ol diyeceksiniz. Haklısınız. Ama bunun sadece ekonomik sebeplerden dolayı olmadığını siz de kabul etmeniz gerek. Bu bir kültür. Bu insanların ebeveynleri de seyahat edip dünyayı gördüler. Dünyayı gezerken aman eğlenelim, yiyelim, içelim olarak değil de açık fikirle, gittikleri ülkelerden bir şeyler alarak, huzurlu, mutlu olarak ülkelerine geri dönüp hayatlarını idame ettirdiler. Çocuklarına da aynı imkanları sağlamaya çalışıyorlar. Ama biz kendi ülkemizin gençlerine çok gezersen şöyle olur, çok gezersen ayağına pislik bulaşır dersek dünyaya kendimizi kapatmış oluruz. Ve gelişmelerin çok gerisinde kalırız. Ülkelerden bir haber oluruz. Bakın dün akşam biraz fotoğraf arşivime bakmaya çalıştım. Maalesef Malezya'daki olaydan dolayı hard diskim gitti, çalındı. Çoğu görüntüm gitti. Bazılarını internete yüklediğim için oradan açıp oradan bakıyorum. Bazıları kıyıda köşede kalmış, silinmemiş, gitmemiş. Oradan açtım, baktım biraz İran görüntülerine. Duygusallaştım. Ben dedim bak, bu ülkeyi sen gezdin, gördün. Belki bu savaşın sonunda gördüğün o güzel yerler, mimariler, sokaklar, İsfahan ki İlber Ortaylı'nın da favori yerlerinden dediği yerdir. Dünyanın en büyük meydanıdır. Nakşi Meydan'dır. Yani bazı sokaklar vardır ki o sokakların adı küs barıştıran sokaklarıdır. Toplumu öyle inşa etmeye çalışmışlar ki bazı sokakları dar yapmışlar. İki küs karşı karşıya gelsin de sarılsın diye. Toplum da bunu bildiği için eğer onların sarılmadan o dar sokakta geçtiğini görürse onlara gönül koyarmış. Hadi sarıl artık, bak artık karşı karşıya geldin, kaçacak birbirini görmeyeceğiniz geniş sokaklar yok. O kanala girdin ve artık sarıl, barış. Toplum daha huzurlu, barışçıl olsun. İnceliğe bakın, güzelliğe bakın. Doğu'nun medeniyetine bakın. Şimdi bize pompaladıkları Batı medeniyetinde koca koca binalarda, koca koca plazalarda insanlar göz göze gelmekten kaçınıyor. Bireysellik, özgürlük adı altında sosyal bağlara, sosyal ilişkilere büyük darbeler vuruluyor. Kapitalizm hırçınlaşıyor. Dünkü işte o fotoğraf arşivlerinin arasında kaybolurken düşündüm, ya dedim dünyada şu anda Rusya'ya gitsen Rusya-Ukrayna savaşı var. Afrika'ya gitsen iç savaşlar, mücadeleler, tehlike. Adamlar dünyanın en değerli madenlerinin üzerinde birbirlerini kıyıyorlar, birbirlerini öldürüyorlar. Ha bu durup dururken mi oluyor? Yok. Biri fitilliyor ateşi, biri fitneyi fitilliyor. Dur diyor ya. Al diyor şu palayı diyor, git onu öldür diyor. Herkes biliyor bilgileri. Herkes aslında bu dediklerime vakıf. Ama bugün diyorum ya, kendime bir şeyleri hatırlattım. Sonra düşündüm. Ya dedim, mükemmel bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımız saman alevi gibi. Büyük ülkeler kendi ülkelerinde savaş çıkartmaya gidiyor. Farklı ülkelerde maşa kullanarak, terörü kullanarak, ekonomiyi kullanarak savaşlar çıkartıyor. Ya dedim, bazı ülkelere gitmek şey gibi, biliyor musunuz? Şansınız varken gitmeniz gerekiyor. Çünkü bir daha o ülkeyi göremeyebilirsiniz. Aynı bir insan gibi. Ülkeler, medeniyetler doğuyor, büyüyor, gelişiyor ve bir yerde ölüyor. 500 yıllık bir mimari bir anda bir bombayla, delirmiş birinin ağzından çıkan bir emirle yerle bir oluyor. Menfaatler uğruna çoluk çocuk ölüyor. Ve aynı toprak, aynı dünyada yaşıyoruz. Ben şu anda bu rüzgarı, bu güneşi, huzuru hissederken biliyorum ki insanlar şu anda kulaklarını kabartmış, nerede hangi bomba patlayacak telaşesinde. Biliyorum ki şu anda insanlar bir anda belki beni dinlerken veya da benden önce veya da benden sonra açıp sosyal medyada savaş görüntülerine bakacak, kaybolacak. Aklımızı yitirecek, umudumuzu yitirecek bir aşamada sosyal medya bombardımanına maruz kalacak. Bugün size ben de bu konuları açtım. Ama akıl sağlığımızı da korumamız, maneviyatımızı korumamız gerekiyor. Seyahatlerime devam ediyorum. Gittiğim yerlerden görüntüleri size aktarmaya çalışıyorum. Beni desteklediğiniz için, takip ettiğiniz için, yorum yaptığınız için, hype'ladığınız için, başka insanların önüne beni çıkardığınız için teşekkür ederim. Ummakla olmaz biliyorum. Çok çalışmamız gerekiyor. Çok üretmemiz gerekiyor. Çok motiveyim. İnşallah bu motivasyonunu koruyup size daha güzel içerikler, sizin için daha güzel hikayeler yakalamaya çalışacağım. Bu karanlık güçlerin insanları uyuşturmaya çalıştığı bir dönemde algılarımı açık tutup size güzel dijital ürünler, içerikler sunmaya çalışacağım. Seyahat ederken bu tarz içerikler de gelecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.